Merhaba arkadaşlar, Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere görmekte olduğunuz bu çok tatlı ve güzel olan bebek yeleğinin anlatımını yapmak istiyorum. Yeleğimizi tığ işiyle yapıyoruz arkadaşlar. Yeleğimizin örgüsüne bakın, bu yakadan zincir çekip sık iğneler yaparak başlıyoruz. Belli aralıklarla arttırmalar yapıyoruz. Roba yüksekliği istediğimiz ölçüye gelince modeli yerleştiriyoruz. Biraz da bu model ile robanın örgüsüne devam ediyoruz. İstediğimiz ölçüye gelince kolları ayırıyoruz. Örgümüze gövde bölümü ile devam ediyoruz. Gövde yüksekliği tamamen tercihinizde kalmıştır. Ben bugün 1 yaş için anlatıyorum bu yeleği. Ama siz isterseniz daha küçük bebekleriniz için veya daha büyük kız çocuklarınız için de yapabilirsiniz. 0-1 yaşa kadar benimle aynı sayıda başlayabilirsiniz. Hiçbir sorun olmaz. Ama daha büyük bebekleriniz için yapacaksanız bu başlangıç zincir sayısını benim yaptığımdan 10 zincir fazla başlayarak diğer yerlerde yaptığımız arttırmaları aynı şekilde yaparak devam edebilirsiniz. Sadece yüksekliğini siz benden daha çok yapacaksınız veya daha küçük 1 yaş altı bebekleriniz için yapıyorsanız bu gövde uzunluğu benim yaptığımdan 2-3 sıra eksik olsun arkadaşlar. Yeleğimin örgüsünde bakın bu şekilde bir Alize Şeker'in bebe ipini kullandım. Üzerinde 100 gram 320 metre yazıyor. Bundan ikinci ipten de kullandım arkadaşlar. Dolgulu bir model olduğu için çok ip gitti. Renk numarasını soran arkadaşlar olursa 185. Tığ olarak elimin sıklığına göre 3,5 milimlik tığ kullandım. Ben bu yeleği bir takım olarak yapmıştım. Bakın aynı modelin hırkasını yapmıştım daha önceki anlatımlarımda. Bu hırkanın anlatımı da YouTube kanalımda var. Eğer siz bu hırkadan yapmak isterseniz ben bu hırkanın anlatmış olduğum YouTube linkini bu videonun açıklama bölümüne ekliyorum. Siz izlemekte olduğunuz bu videonun sağ alt köşesindeki küçük üçgene tıklarsanız açıklama bölümünde fıstık modelli bebek hırkası olarak bulabilirsiniz. Üzerine tıkladığınız zaman kolayca siz de bu hırkadan yapabilirsiniz. Bakın bunun çok tatlı bir de bu şekilde bonet beremiz var arkadaşlar. Bu yeleği tam takım yapmak isteyenler için bu bonet berenin de anlatımını ben YouTube kanalıma yükledim. İzlemekte olduğunuz bu videonun sağ alt köşesindeki küçük üçgene tıklarsanız açıklama bölümünde fıstık modelli bebek beresi olarak bulabilirsiniz. Üzerine tıkladığınız zaman siz de bunun gibi bir bere yapabilirsiniz. Biz bugün bu güzel ve tatlı yeleğimizi yapacağız. Bakın yeleğimizin arkadan görüntüsü de bu şekilde arkadaşlar. Çok tatlı ve çok güzel bir yelek. Tam kız çocuklarına yakışacak bir model. Yeleği ben bugün bakın bu şekilde gül motifleriyle süsledim. Elimde hazır da vardı. Bunları buraya diktim arkadaşlar. İğne yardımıyla tutturdum bunları. Ama siz bunları yapmak mecburiyetinde değilsiniz. Sade olarak da çok güzel bir yelek modeli. Bu yeleğimin örgüsünde Alize Şeker'in bebe ipini kullandığımı söylemiştim size. Ama siz farklı marka ipleri de kullanabilirsiniz. Tek dikkat etmeniz gereken arkadaşlar, çok kalın bir ip olmasın. Bakın üzerinde 100 gram 320 metre yazıyor. Üzerinde 300 metreden daha az yazan ipler olduğu zaman çok kalın oluyor. Bu fıstık modellerini yaptığımız zaman çok kaba duruyor. İp ne kadar ince olursa bu model o kadar güzel oluyor. Düğme olarak bakın ben 2 adet inci düğme diktim. Siz elinizde hangi düğme varsa onu dikebilirsiniz. Malzemelerimizde söylediğimize göre hep birlikte bu güzel ve tatlı yeleğimizin örgüsüne geçelim. Kanalıma abone değilseniz Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına abone olmayı unutmayın lütfen. Destekleriniz için hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Hepinize kolay gelsin, iyi seyirler. Yuvarlak robanın örgüsüne zincirler çekerek başlıyoruz arkadaşlar. İpimi ben içeriden çıkarmayı tercih ediyorum. Bakın iç noktasından çıkarıyorum. Siz isterseniz bu bandı çıkartarak üst bölümden de kullanabilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa. Ben iç kısımdan çıkararak kullanmayı tercih ediyorum. Yuvarlak robanın başlangıcı için benim yapacağım bir ölçüde yeni doğan bir bebek için
56 zincir çekerek başlıyorum. Bakın şu şekilde bir ilmek alıyorum. İçerisinden geçiriyorum. Burunu sabitliyorum. Bunu saymıyorum. Bir ilmek yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. Zincirleri çok sıkı çekmezseniz iyi oluyor arkadaşlar. Çok sıkı zincir çekmeyin. 6, 56 zinciri çektim. Bu zincir sayısı bebeğinizin boyun çevresine göre değişecektir. Yapacağınız aylara göre değişecektir arkadaşlar. Ben bugün yeni doğan bebek için çalışıyorum. Kaç santimlik zincir elde ettiğimi ölçüyorum. Bakın uç noktasından tutuyorum. Örgümü çektirmeden ölçüyorum. 28 santim. 28 santimlik roba başlangıcı benim yapacağım ölçü için yeterli. Sık iğneleri yaptıktan sonra ölçü değişecektir. Onun için birkaç zincir daha fazladan çekelim. Bakın arta kalan zincirleri sık iğneyi yaptıktan sonra geride kalan zincirleri sökebiliriz. Birkaç zincir daha fazladan çektim. Bakın çok sıkı da değil, çok gevşek de değil zincirlerim. Sık iğnelere başlıyorum. Bakın ipi tığın üzerine almadan ilk gözeneği yapmıyorum. Bakın bir zincir atlıyorum. İkinci zincirin üzerine ilmek alıyorum. İçerisinden geçiriyorum. İlmek alıyorum. Çıkardım. Bakın şu şekilde zincirin üzerine tığ takıyorum. İlmek alıyorum. İçerisinden çıkardım. 2 ilmek var tığın üzerinde. İlmek alıyorum. İçerisinden geçiriyorum. Bakın tığ zincire taktım. İlmek aldım. Çıkardım. Tığ üzerinde 2 ilmek var. Tekrar ilmek alarak bu 2 ilmeğin içerisinden birlikte geçiriyorum. Sıra sonuna kadar 56 zincirin üzerine 56 sık iğne yaparak tamamlayalım. Elli dört, 55, 56. 56 zincir üzerine 56 sık iğne yaptım. Fazladan çekmiş olduğum zincirler burada duruyor. Bu aşamasında bebeğiniz yanınızdaysa bu yapmış olduğumuz sık iğneleri bu şekilde bebeğinizin boynuna göre ölçün arkadaşlar. Eğer sıkmıyorsa örgüye devam edebilirsiniz. Sıkıyorsa bebeğinizin boynuna denk gelmiyorsa bu zincirlere devam edebilirsiniz. Bu başlangıç tamamen bebeğinize göre değişecektir. Bazen ölçüler denk gelmeyebilir. Ben 56 zincir üzerine 56 sık iğne yaptım. Şu anda bitmiş olarak size ölçüsünü vereyim. Bakın 56 sık iğnenin tam olarak ölçüsü şu anda 28 santim. Değişmedi benim elimden. Ama bazen zinciri çok sıkı çekerseniz bu sayı değişebiliyor. Elinizin sıklığına göre ölçü değişebiliyor arkadaşlar. Onun için bebeğiniz yanınızdaysa bu aşamasında bebeğinizin boynuna göre ölçün, devam edin. Zaten roba arttırmalarını belli aralıklarla yapacağız. O yüzden fark etmez. İkinci sıraya geçiyorum. İkinci sırada bir zincir çekiyorum. Bakın örgüyü çeviriyorum. İlk gördüğüm gözeneğe sık iğne yapıyorum. İkinci gözeneğe de sık iğne yaptım. Üçüncü gözeneğe sık iğne yapıyorum. 3 sık iğneyi yaptım. Bakın 1, 2, 3. Dördüncü gözeneğe sık iğne yapıyorum. Aynı gözeneğe bakın. Aynı gözenek içerisine bir sık iğne daha yapıyorum. Arttırma yapıyorum.
3 sık iğne yaptık. Dördüncüde arttırma yaptım. Tekrar 3 sık iğne yapıyoruz arda arda. Bakın 1 2 3 dördüncü sık iğneyi yapıyorum. Dördüncü sık iğnenin olduğu gözeneğe bir sık iğne daha yapıyorum. 1 2 3 dördüncü sık iğneye sık iğne yapıyorum. Aynı gözeneğe bakın, aynı gözeneğe bir sık iğne daha yapıyorum. Bu sırayı bu şekilde tamamlayalım. 3 sık iğne yapalım. Dördüncü sık iğnelere arttırma yapmak için bir sık iğne daha yapalım. Sıra sonuna kadar devam edelim. Aralarda üçer sık iğneyi düz tek sık iğne yapıyoruz. Dördüncülerde 2 sık iğne yapıyoruz. Son arttırmayı yapıyorum sıra sonunda. Bakın arttırma yaptım burada. Sıra sonunda kalan 3 sık iğneyi de sık iğne olarak devam ediyorum. Böylece ilk sıra arttırmalarımızı yapmış olduk. Bu sırada toplam 13 noktada arttırma yaptım arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 noktada arttırma yaptım. 56 olan sık iğnemin sayısı bu sırada 69 sık iğne var. Bu 69 sık iğne ile arttırma yapmadan 2 sıra sık iğne yapacağız. Bakın ilk gözeneğe gördüğüm bu ilk gözeneğe tığ takıyorum. Sık iğne yapıyorum. Artık bu sırada hiç arttırma, eksiltme yapmıyorum. Her gözeneğe birer defa batarak sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde sık iğne arttırması yaptığımız yerin üzerinden de arttırma yapmadan düz sık iğnelerle devam ediyorum. Bakın gördüğünüz gibi hiç arttırma yapmadım. Bu şekilde sıra sonuna kadar bu 69 sık iğnenin üzerinden bir sıra sık iğne gidelim, geriye dönelim. 2 sıra arttırma yapmadan örgümüze devam edelim. Arttırma sırasından sonra 2 sıra düz sık iğneler yaptım. Bakın hiç arttırma yapmadan 1, 2, 3, 4 sırayı tamamladım. 5. sıradayım. 5. sırada tekrar arttırma sırası arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. İlk gözeneğe sık iğne yapıyorum. 3 sık iğneyi yapıyorum baştan. 2, 3. Bakın 3 sık iğneyi yaptım. 4. sık iğneyi yapıyorum. Burada bir arttırma yapıyorum. İlk yaptığımız arttırma sırasında olduğu gibi 3 sık iğne yapacağız. Dördüncüde bir arttırma yapacağız. Bakın 2, 3 sık iğne yaptım. Dördüncü sık iğneyi yapıyorum. Buna arttırma yapıyorum. 1, 2, 3, dördüncü sık iğneyi yaptım. Aynı gözeneğe batarak bir arttırma yapıyorum. Arttırmaları bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Aralarda 3 sık iğne, dördüncü sık iğnelerde bir sık iğne arttırması yaparak devam ediyoruz. Bu sırayı da 3 sık iğne, dördüncülerde arttırma yaparak sıra sonuna kadar geldim arkadaşlar. Kaç yerde arttırma yaptığımı sayıyorum. Bakın 1, yerleri belli zaten. Bakın arttırma yaptığımız yerler belli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16 noktada arttırma yaptım. Bu arka bölüme gelen yerlerde arada 2 yerde aralarda 3 değil 4 gözenek bıraktım. Denk gelmesi için 2 yerde ara ara 4 gözenek yaptım arkadaşlar. 4 gözenekten sonra 5. gözeneklerde arttırma yaptım. Bu uç noktalarda 3'er sık iğnenin kalması için. Yaptığınız sayıda da denk gelmezse arada 3 gözenek değil de 4'er gözenek atlama yapabilirsiniz. Bir zincir çekiyorum, bir üst sıraya çıkıyorum. Bakın artık robamız bu şekilde devam edecek. 2 sıra hiç arttırma yapmadan düz sık iğne yapacağız. 2 sıranın sonunda 3. sırada tekrar 3 sık iğne, dördüncülerde arttırma yaparak devam edeceğiz. Arttırma sırasından sonra 2 sıra düz yapalım hiç arttırma yapmadan. 3. sırada tekrar aralarda 3 sık iğne, dördüncülerde arttırma yaparak devam edelim. Robanın yüksekliğini istediğimiz ölçüye kadar, siz ne kadarlık bir roba istiyorsanız o kadar yüksekliğini tamamlayabilirsiniz. Arttırma aralıkları bu şekilde arkadaşlar. 3 sık iğne, dördüncülerde arttırma yapıyoruz. Roba yüksekliğini istediğimiz ölçüye kadar tamamlayalım gelelim. Yuvarlak robayı model yerleştirecek seviyeye kadar ördüm arkadaşlar. Kaç sıra ördüğüme bakıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12. sırada robanın ölçüsünü bitirdim. Bu aşamadan sonra modellerini yerleştireceğiz. 56 zincir ile başlamıştık. Bu son sırada benim 121 gözenek var. Bu son sıranın çevresinde 121 gözenek var. Şimdi burada modellerimizi yerleştirelim. Biraz modelimizle robamızın örgüsüne devam edeceğiz. Ondan sonra kolları gövdeden ayıracağız. Bakın bir zincir çekiyorum. İlk gözeneğe bir trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Zincir çekmeden bir gözenek atlıyorum. Bakın bunu atlıyorum. İkinci gözeneğe şu şekilde ilmek çıkarıyorum. Uzun tutuyorum, biraz gevşek tutuyorum. Bakın şu şekilde. Tekrar tığın üzerine ip doluyorum. Aynı gözeneğe tekrar batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Bakın onu da bekletiyorum. Tekrar ip doluyorum. Aynı gözeneğe batıyorum. İlmek alıyorum. Onu da bekletiyorum. Bu üçüncü. Tekrar ip doluyorum. Aynı gözeneğe batıyorum. Alıyorum. Bakın bu dördüncü. Toplam tığın üzerinde 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek var. Bunları şu şekilde bakın tığa ipi alıyorum. Hepsinin içerisinden geçiriyorum. Son gözenekten geçirmiyorum. Bakın tığın ilk başta olan vardı. Ondan geçirmiyorum. Orada bekletiyorum. Şu şekilde fıstık modeli yapıyoruz. 1, 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın yine aynı gözeneğe, bu fıstık yaptığımız gözeneğe tekrar aynı işlemi yapıyorum. Bakın 1, bekletiyorum. İkinciyi alıyorum. Bak tığın üzerine ip doluyorum. İkinciyi alıyorum. 2, üçüncüyü doluyorum. 3, tekrar doluyorum. 4. 4 defa doladım. Şu anda bu ilk baştaki değil. Bakın bundan başka 8 ilmek var. Tığla ipi alıyorum. Hepsini içerisinden geçiriyorum. Bakın son tığ ilk baştaki olan duruyor. Sonra tekrar ipi alıyorum. İkisinin içerisinden geçiriyorum. Şu anda 2 fıstık yaptık. 1, 2 zincir çekiyorum. Tekrar bakın aynı gözeneğe bir fıstık daha yapacağız. Şu şekilde bir defa çektim, 1 ip doladım, 2 ip doladım, 3 ip doladım, 4 defa doladım.
Hepsinin içerisinden ilmek geçiriyorum. Sonra bakın tekrar ip alıyorum. Bitiriyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Zincir çekmiyorum. Bir gözenek atlıyorum. İkinci gözeneğe bakın bunu atlıyorum. İkinci gözeneğe trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Yine bir gözenek atlıyorum. İkinci gözeneğe bakın arada bir atlıyorum. Fıstık yapıyoruz tekrar. Bakın 1 2 3 4. İpi alıyorum. Toplamış olduğum ilmeklerden geçiriyorum. Sonra bakın tekrar ip alıyorum. İçerisinden geçiyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Aynı gözenekten 2 fıstık daha yapacağız. Bakın 1. Buralarda bu fıstıkları yaparken ipi biraz serbest bırakın. Çok sıkı yapmazsanız güzel olur. Uzun olduğu zaman daha güzel oluyor. 1 2 3 4 defa dolayıp fıstık yapıyoruz. 1 2 zincir, ipi tığın üzerine alıyorum. Bakın bir defa doluyorum. Bir ilmek alıyorum, bekletiyorum. İpin üzerine alıyorum. 1 2 3 4. Hepsini içerisinden geçiriyorum. Bitirdim. Zincir çekmeden ipi tığın üzerine alıyorum. Bir atlıyorum. İkinci gözeneğe trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir, ikinci gözeneğe fıstık yapıyoruz tekrar. Bakın. Bir defa doladım. Bakın tekrar yapıyorum. Bir ip doladım. Gözeneğe battım. İlmek aldım. Bekletiyorum. İp doladım. Gözeneğe battım. İlmek aldım. Bekletiyorum. İkinci. Üçüncü doladım. İlmek aldım. Dördüncü doladım. İlmek aldım. Bakın hep ilmek alıyorum. Tekrar içerisinden geçiriyorum. Şu şekilde. Bir, iki zincir çekiyorum. Aynı gözeneğe tekrar fıstık yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki zincir. Bir atlıyorum arada. İkinciye trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir atlıyorum. İkinciye fıstık modeli yapıyorum. Modelimizi bu şekilde yerleştireceğiz arkadaşlar. Bu son sıraların üzerine bu şekilde fıstıklar yaparak sırayı tamamlayalım. Model yerleştirmede son fıstık modellerini de yaptım. Bakın şekli böyle oldu arkadaşlar. Bir sıra fıstık modellerini yerleştirdik. Kaç model yerleştirdiğimize bakıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Bir sıraya 30 model yerleştirdim. Şimdi ikinci sıraya gidiyorum. Roba ayrımını daha yapmıyoruz. Bir zincir çekiyorum. İkinci sıraya çıkmak için ilk bakın bu trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Ön patın başlangıcında olan trabzanı yaptım. Bakın bir alt sırada bir modelde 3 fıstıktan oluşturmuştuk. Bunun aralarında ikişer zincir çekmiştik. Her bir fıstık modelin arasında ikişer zincir çekmiştik. Bu yapmış olduğum trabzanı ipi tığın üzerine almadan, bakın tığın üzerinde ip yok.
bu 2 zincirlik boşluğa tutturuyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Diğer boşluğa, bakın bu 2 zincirlik boşluğa tutturuyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir alt sırada trabzan yapmıştık. Aralarda bir trabzan var. Bunun tepe noktasına bir trabzan yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı trabzanın tepe noktasına bir trabzan daha yapıyorum. Burada bir V şekli elde ettik. İpi tığın üzerine almıyorum. Bakın modelin içerisindeki bu 2 zincirlik boşluğa sık iğne şeklinde tutturuyorum. 1 2 zincir, diğer 2 zincirlik boşluğa tutturuyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu tek trabzanın üzerine V şekli elde etmek için ilk trabzanı yapıyorum. 1 2 zincir, ipi tığın üzerine alıyorum. Aynı trabzanın tepe noktasına bir trabzan daha yapıyorum. Bu yapmış olduğum V şeklini fıstık modelinin içerisinde bulunan bu 2 zincirlik boşluğa tutturuyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Diğer, bakın, 2 zincirlik boşluğa geçiyorum. Buraya tutturuyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu tek trabzanın üzerine V şekli elde etmek için bir trabzan yaptım. 1 2 zincir çektim. İpi tığın üzerine aldım. Aynı trabzanın tepe noktasına V şekli için ikinci trabzanı yaptım. İpi tığın üzerine almadan diğer modele geçip tutturuyorum. Bu şekilde bu sırayı devam ettireceğiz. Bu yaptığımız sıra ile bir sonraki bu yapacağımız modele yuva hazırlıyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar işlemi tekrarlayalım. Buraya kadar yaptığımız işlemleri tekrarlayalım. Sırayı tamamladım bakın arkadaşlar. Buraya şimdi bir trabzan yapıyorum. Bakın sıra sonunda bir trabzan var. Onun tepe noktasına bir trabzan yapıyorum. Bu sıraya başlarken de sıra başında bir trabzan yapmıştık. Bu başta ve sonda olan trabzanlar örgü bitisiye kadar devam edecek. Bir zincir çekiyorum. Modelde 3. sıradayız. 1. sırada fıstık modellerini yerleştirdik. 2. sırada diğer fıstık modeli için yuvalar hazırladık. Şu anda modelde 3. sıradayım. İpi tığın üzerine alıyorum. İlk trabzanın tepe noktasına bir trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Fıstık modelleri yapacağız. 2 zincir çekmiştik. Bu zincirin üzerine modelleri yerleştireceğiz. O 2 zincirlik boşluğa tığ takıyorum. İlmek alıyorum. Fıstık yapmak için bakın tutuyorum. İpi doluyorum. Tığ taktım. İlmek aldım. 2 ip doladım. 3 ip doladım. 4 defa ip doladım. 4 defa ilmek aldım. Bu şekilde fıstık yapıyoruz. 1 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı 2 zincirlik boşluğa tekrar fıstık modeli yapıyorum. 1 doladım. 2 doladım. 3 doladım. 4 doladım. Dördünü bir çekiyorum. 1 2 zincir, ipi tığın üzerine alıyorum. Aynı 2 zincirlik boşluğa bir fıstık modeli daha yapıyorum. Bakın ikinci sırada aynı fıstık modelinin üzerine ikinci fıstık modelini de yerleştirmiş olduk. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu bir alt sırada V şekilleri yapmıştık. Bakın bu V şekillerine devam edeceğiz. O V şeklinin içerisine batıyorum. Bir trabzan yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı V şeklinin içerisine bir trabzan daha yapıyorum.
İpi tığın üzerine alıyorum. Diğer fıstık modellerini yapacağız. Bakın bir alt sırada ortadaki fıstığın üzerinde bulunan 2 zincirlik boşluk var. Buraya ikinci model olan fıstık modellerini yapıyoruz. Bir defa ip doladım. 1 2 3 4. Dördünü bir çekiyorum. Son ilmek duruyor bakın. Tekrar ilmek alıp içerisinden geçiriyorum. 1 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir doladım bakın. Aynı boşluktan ilmek alıyorum. 2 doladım. Aynı boşluktan ilmek aldım. 3 doladım. Aynı boşluktan ilmek aldım. 4 doladım. Aynı boşluktan ilmek aldım. 1 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı boşluktan tekrar fıstık modeli yapıyoruz. İpi tığın üzerine alıyorum. Zincir çekmiyorum. Bakın burada sadece bu fıstık modellerini yaparken iki fıstık arasında zincirler çekiyoruz. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir alt sırada oluşturmuş olduğumuz V şeklinin içerisine bir trabzan, 2 zincir, aynı boşluğa bir trabzan daha yapıyorum. Buradaki V şekilleri devam ediyor. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Bakın tam fıstık modelleri birbirini takip edecek şekilde ortadaki fıstıkların üzerine yuva yapmıştık. O yuvalara tekrar fıstık modelleri yerleştiriyoruz. Bu V şekillerinin üzerine de oluşturmuş olduğumuz V şekillerinin üzerine de yine bir trabzan, 2 zincir, bir trabzandan oluşan V şekilleriyle devam ediyoruz. Sırayı bu şekilde tamamlayalım. Modelleri yaparak sıra sonuna geldim. Bakın robada 2 sıra model yaptık. Görüntüsüne bir bakalım. Bakın bu şekilde bir görüntü elde ettik. Yuvarlak, kabarık modellerimizi elde ettik. Bu aşamasından sonra artık kol ile gövdeyi birbirinden ayıracağız. Örgümüze gövde örgüsü ile devam edeceğiz. Yapmış olduğumuz robaya 30 model yerleştirmesi yapmıştık. Bu 30 modeli kolları, önleri ve arkayı belirleyeceğiz bu sırada. Önlerde 4'er model, kollarda 7'şer model, arka bölümde de 8 model ayarlaması yapacağız. İsterseniz işaret takabilirsiniz. Şaşırmamak için bakın 1, 2, 3, 4. 4 modelden sonra bir işaret takıyorum. 2, 4, 6, 7. Tekrar bir işaret takıyorum. Burası kol bölümü. 2, 4, 6, 8. Arka bölümün modelleri. 2, 4, 6, 7. Burası da diğer kol modeli. Buraya bir bakın, hepinizin evinde bu işaret iğnelerinden olmayabilir. Bu şekilde ip yardımıyla da işaret takabilirsiniz. 2-4 modelde diğer ön bölüm için kaldı. Bakın yerlerini belirledik bu şekilde. Artık örgümüzü örmesi daha kolay olacak. Hemen başlayalım örgümüze. Bu sıra yuva yapma sırası. Bir sonraki model için yuva hazırlayacağız. Bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk trabzanı trabzan olarak yapıyorum. Bakın tepe noktasına normal trabzanımı yapıyorum. İpi tığın üzerine almadan iki fıstık arasındaki bu iki zincirlik boşluğa tutturuyorum bu trabzanı. 1 2 zincir çekiyorum. Diğer fıstık arasındaki iki zincirlik boşluğa batıyorum. Bakın burası bir sonraki model için yuva oldu. Bakın 1 2 zincir çekiyorum.
Buraya kadar iki model arasında V şekilleri oluşturmuştuk. Bakın arkadaşlar. Artık bu V şekillerini oluşturmayacağız. Bu V şekillerinin olduğu, bakın, bir sırada V şekli yapacağız. Bir sırada sık iğne yapacağız. Yuvaları oluştururken bu V şekillerinin içerisine sık iğne şeklinde tutturuyorum, bakın. Sık iğne yapıyorum. Başka hiçbir işlem yapmıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Diğer modelin içerisinde bulunan bu iki fıstık ortasındaki zincirin içerisine tutturuyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Diğer iki fıstık modelinin arasındaki zincire tutturdum. 1 2 zincir çekiyorum. Bakın V şeklinin ortasına sık iğne olarak tutturdum. 1 2 zincir çekiyorum. Bakın bu sırada hep ikişer zincir çekiyoruz artık. Böylece kafamızda karışmaz. 2 zincir çektim. 2 fıstık modelinin ortasındaki boşluğa battım. 1 2 zincir çektim. Diğer iki fıstık arasındaki boşluğa battım. 1 2 zincir çektim. V şeklinin ortasına sık iğne olarak yaptım. 1 2 zincir, 2 fıstık model arasındaki boşluğa tutturdum. 1 2 zincir, 2 fıstık modeli arasındaki boşluğa tekrar tutturdum. 1 2 zincir çekiyorum. Bakın işaretli yere geldik. Bu işaret yaptığımız yere sık iğne olarak tutturdum. Bu işareti çıkarıyorum. Ön bölümü bitirdik. Bakın ön bölüme yuvaları yerleştirdik zincirler şeklinde. Kol altını yapacağımız yere kadar geldik. Şimdi burada bu diğer işaretli yere geçeceğiz. Arka bölüme geçeceğiz. Ön ile arkayı birleştireceğiz. Yine de sayalım, bakın 2, 4, 6, 7 modelde 7 modeli atlayıp diğer işaret yaptığımız yere sık iğne olarak tutturuyorum tekrar. Bakın kol altını bu şekilde birleştirmiş oldum. 1 2 zincir çekiyorum. 2 fıstık modeli ortasına sık iğne olarak batıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. 2 fıstık ortasında modele battım. 1 2 zincir, V'nin ortasına sık iğne olarak battım. Bu şekilde diğer işaret yaptığımız yere kadar ikişer zincir çekerek devam edelim. Bakın işaretli yere geldim. 1 2 zincir çekiyorum. Bu işaret yaptığımız V şeklinin içerisine sık iğne olarak tutturuyorum. Arka bölümün yuvalarında yerleştirmiş olduk. İpi tığın üzerine almadan bu diğer işaret yaptığımız V şeklinin içerisine sık iğne olarak batıyorum. Ön bölüme geçiyorum artık. Bakın burada da bu işaretimizi de çıkaralım. Bakın bu kol altında da iki ön ve arkayı birleştirdik. Bu şekilde bir görüntü elde ettik. 2 zincir çekiyorum. Yuvaları oluşturmaya devam ediyorum. Hep ikişer zincir çekiyoruz aralarda arkadaşlar. Bakın son fıstık modelini içerisine yuva yapıyorum. Trabzandan önceki iki fıstık ortasına sık iğne olarak battım. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu sıra sonunda bulunan trabzanı trabzan olarak yapıyorum, bakın. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. Bir şekline bakalım. Bakın bu şekilde
Ön ve arkayı birleştirdik. Tek parça haline getirdik. Bakın böyle. Artık örgümüze gövde ile devam edeceğiz. Bir zincir çekmiştik. İpi tığın üzerine alıyorum. İlk trabzanın tepe noktasına trabzan yapıyorum. Artık fıstık modellerini yapıyoruz. Bu sırada ilk fıstık yuvasına, bakın bu yuvanın içerisine bir alt sırada bulunan fıstığın ortasına gelen bu yuvanın içerisine fıstık modelleri yapıyoruz. 3 fıstık modeli yapıyoruz. Bir fıstık yaptık. 2 zincir çektim. Aynı yuvaya bir fıstık daha yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Zincir çekmiyorum. Bakın burada bu bir alt sırada V şeklinin içerisine sık iğne olarak yapmıştık. O gözeneğin içerisine bu sık iğnenin üzerine bir trabzan yapıyorum. Bu sırada tekrar V şekilleri yapacağız. 1 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı gözenek içerisine bakın bir trabzan daha yapıyorum. Bu şekilde V şekli elde ettik. İpi tığın üzerine alıyorum. İkinci modelde bulunan fıstık modeline devam ediyorum. Bakın gördüğünüz gibi bu sırada tekrar V şekilleri yapıyoruz iki model ortasına. Bir sonraki sırada da bir alt sırada yaptığımız gibi sık iğne olarak batacağız bu V şeklin içerisine. Bir sıra V şekli oluyor, bir sırada sık iğne oluyor arkadaşlar burası. Bakın tekrar V şekli yapacağız burada. Bu bir alt sırada yapmış olduğumuz V şeklinin ortasında bulunan sık iğne gözeneğine bir trabzan yapıyorum. 1 2 zincir. Bakın aynı gözeneğe tekrar bir trabzan yapıyorum. Bu kol altında sık iğne yaptığımız yere kadar fıstık modellerine devam edelim. İki fıstık modeli arasındaki boşluklara da V şekillerini yapmayı unutmayalım. Bakın böylece ön bölümdeki modelleri yerleştirmiş oldum. 4 modeli yaptık. Aralara da V şekilleri yerleştirdik. Kol altına geldim. Kol altında ön ile arka bölümü birleştirirken sık iğnelerle birleştirmiştik. Bakın ön bölümde bulunan bu sık iğnenin içerisine V şekli yapmak için bir trabzan yapıyorum. Bakın sık iğne gözeneğine yapıyorum. 1
2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı gözenek içerisine bir trabzan daha yapıyorum. Burada bir V şekli elde ettik. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu arka bölümde bulunan sık iğnenin üzerine de bir V şekli yapacağız. Bir trabzan yapıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı gözenek içerisine bir trabzan daha yaptım. Bir V şekli de arka bölümde elde ettim bakın. Bakın kol altında görüntü böyle oldu. Bu 2V'nin ortasına bir sonraki fıstık modelini yaparken tekrar bir model yerleştireceğiz arkadaşlar. Bunları onun için oluşturduk. Ve örgümüze devam ediyorum arka bölümde. İpi tığın üzerine alıyorum. Arka bölümün ilk fıstık modelini yapmak için yuvanın içerisine fıstık modellerini yapıyorum. Bakın ipi tığın üzerine alıyorum. Sık iğnelerin üzerine V şekli yapıyorum. 2 zincir, aynı gözeneğe tekrar battım, trabzan yaptım. Diğer kol altında bulunan bu arka bölümdeki son sık iğneye kadar örgümüze devam edelim. Arka bölümde bulunan bakın fıstık modellerini de yaptım. Diğer kol altına geldik. Bir önceki kol altında yaptığımız gibi burada da 2V şekli yapacağız arkadaşlar. Arka bölümün bu son sık iğnesinin üzerine bir trabzan yapıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Aynı gözenek içerisine bir trabzan daha yapıyorum. V şekli yaptım. Arada bir zincir çekiyorduk. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın ön bölümde bulunan sık iğnenin üzerine bir trabzan yaptım. Bir, iki zincir, ipi tığın üzerine aldım. Aynı gözenek içerisine bir trabzan daha yaptım. 2 V şekli yan yana yaptık bakın. Kol altının görüntüsü de böyle. Ön bölümde bulunan fıstık modellerine devam ediyoruz. İpi tığın üzerine alıyorum. Normal fıstık modellerine sıra sonuna kadar devam edelim. Ön bölümdeki fıstık modellerini de tamamlayarak bakın sıra sonuna geldim. Sıra sonunda tekrar bir trabzan yapmayı unutmadım. Arkadaşlar bu sıra sonunda ve sıra başında olan bir trabzanları yapmayı unutmayalım. Sık iğne batmıyoruz. Trabzan yapıyoruz onları. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk trabzanı trabzan olarak yapıyorum. Bu sıra tekrar yuva hazırlama sırası. Bir sonraki yapacağımız fıstık modelleri için yuva hazırlayacağız. Bakın trabzanı yaptım. İki fıstık arasındaki iki zincirlik boşluğa tutturdum. Bir, iki zincir çektim. Diğer fıstık modelinin arasındaki boşluğa sık iğne olarak battım. Bir, iki zincir çektim. V şeklinin ortasına sık iğne olarak yaptım. Bir, iki zincir, iki fıstık arasındaki boşluğa iki zincir çektim. İki fıstık modeli arasındaki boşluğa tutturuyorum. Bir, iki zincir, V şeklinin ortasındaki boşluğa tutturdum. Bir, iki zincir, iki fıstık modeli arasındaki boşluğa sık iğne olarak tutturdum. Bir, iki zincir, fıstık arasındaki boşluğa tutturdum. Bir, iki zincir ve
ortasına sık iğne olarak tutturdum. 1 2 zincir, 2 fıstık arasındaki boşluğa tutturdum. 1 2 zincir, fıstık arasındaki boşluğa tutturdum. 1 2 zincir. Bakın kol altında yapmış olduğumuz V'lere geldik. Burada da aynı şekilde devam ediyoruz. Bakın bu V şeklinin ortasına sık iğne olarak tutturdum. 1 2 zincir çekiyorum. Bu 2V ortasında bir zincir çekmiştik. Buraya sık iğne olarak yaptım. 1 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa bakın, 2V'nin ortasındaki boşluğa bir sık iğne daha yapıyorum. Bu bir sonraki yapacak olduğumuz fıstık modelinin yuvası oluyor arkadaşlar. Bu 2 zincirlik bölüm. 1 2 zincir çekiyorum. V'nin ortasına sık iğne olarak tutturdum. 1 2 zincir ve devam ediyorum. İkişer zincir çekerek bu kol altına kadar gidelim. Kol altını yine sizinle birlikte yapalım. İkişer zincir çekerek diğer kol altının olduğu yerdeki V şekillerine kadar geldim. 1 2 zincir çekiyorum. Aynı bu kol altında yapmış olduğumuz gibi V şekillerinin içerisine de sık iğne olarak batıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Bu 2V'nin ortasındaki boşluğa bir zincir çekmiştik bir alt sırada. Ona sık iğne olarak battım. 1 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa bakın, bir zincirlik boşluğa tekrar batarak fıstık modeli için yuva oluşturdum. 1 2 zincir çekiyorum. V şeklinin ortasına sık iğne olarak battım. 1 2 zincir çekiyorum. Fıstık modellerinin ortasına bakın, iki fıstık modelinin arasına sık iğne olarak tutturdum. 1 2 zincir ve örgüme devam ediyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Bu zincirli yerler yuva hazırlama sırası. Bir üst sırada yapacak olduğumuz fıstıklar için yuva hazırlıyoruz. İki zincirlerden oluşan yuvalar hazırlıyoruz. Bakın sıranın sonuna geldim yine. İpi tığın üzerine alıyorum. Sıra sonunda bulunan trabzanı trabzan olarak yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu sırada tekrar fıstık modelleri yerleştireceğiz. İlk trabzanı trabzan olarak yapıyorum. Ve ilk modelin, bakın fıstık modelinin ortasındaki bu iki zincirlik yuvaya fıstık modeli yerleştiriyorum. Bir iki zincir, fıstık modellerine devam ediyorum. Kol altında bulunan, bakın kol altında bulunan buraya kadar devam edelim. Bu sık iğneler var bakın. Fıstıktan sonra bir sık iğne var. Oraya kadar örgümüze bu şekilde fıstıklarla devam ediyoruz. Aralarda V şekilleri yapmayı unutmayalım. İki fıstık modelinin arasında V şekilleri yapıyoruz bu sırada. Bakın ön bölümde bulunan fıstık modellerini yaptım. Aralara da V şekillerini yaptım. Şimdi kol altında yapacak olduğumuz bu fıstık modelinin olduğu yere geldik. İpi tığın üzerine alıyorum. Burada tekrar bakın bir sık iğne var. Buna V şekli yapmak için bir trabzan yapıyorum. Bir iki zincir çekiyorum.
İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı gözenek içerisine batarak V şekli yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu bir zincirin üzerine 2 zincir çekmiştik. Bakın yuva yapmıştık. Kol altlarında. Bu kol altında bulunan bu 2 zincirlik boşluğa fıstık modeli yerleştiriyorum. Aynı yaptığımız gibi 3 fıstıktan oluşan modellerimizi yapıyoruz. Aynı boşluğa yapıyorum. 1, 2 zincir. Aynı boşluğa tekrar bir fıstık modeli yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın diğer fıstık modelini yerleştireceğim yuvadan önceki sık iğnenin üzerine V şekli yapıyorum. 1, 2 zincir. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı gözenek içerisine bir trabzan daha yapıyorum. V şekli yapıyorum. Ve fıstık modellerini yapmaya devam ediyorum. Bakın böylece kol altına bir fıstık modeli daha yerleştirmiş olduk. Fıstık modellerine devam edelim. Diğer kol altını yine sizinle birlikte yapalım. Belki şaşıran arkadaşlar olabilir. Onun için diğer kol altında bulunan bakın bu arka bölümün son fıstık modelinin üzerindeki sık iğneye kadar olan yerlere fıstık modellerini tamamlayalım. Devam edelim arkadaşlar. Arka bölümde fıstık modellerini de aralara V şekli yerleştirerek tamamladım. Bakın diğer kol altındayız. Bu kol altında yaptığımız gibi buraya da bir fıstık modeli daha eklemesi yapacağız. Bu fıstık modelinden sonra bakın bir alt sırada V'nin ortasındaki bir sık iğne var. Ona V şekli yapıyorum. Bakın o sık iğnenin üzerine V şekli yapıyoruz. Bir trabzan yaptım. 1, 2 zincir çektim. İpi tığın üzerine aldım. Aynı gözenek içerisine bir trabzan daha yapıyorum. V şekli elde ediyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu bir alt sırada 2V'nin ortasına bir zincir çekmiştik. O zincirin ortasına bakın 2 zincirden oluşan bir yuva oluşturmuştuk. O yuvanın içerisine fıstık modellerini yerleştiriyorum. 3 fıstık modeli yapıyoruz. Aynı yuvanın içerisine aynı boşluğa yani bakın 2 zincir aynı boşluğa bir fıstık modeli daha yapıyorum. Bir, iki zincir. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu sık iğnenin üzerine V şekli yapıyorum. Ve fıstık modellerine devam ediyorum. Bakın kol altı da böyle oldu. Bir fıstık modeli var. Her iki tarafında V şekli var. Sıra sonuna kadar modellerimizi yapalım. Son trabzanda trabzan yapıyorum ve sırayı bitiriyorum. Sıramızı tamamladık. Modelimizin de artık şekli anlaşılmıştır. Bir sırada toplam sayıyorum bakın arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Bu kol altını model eklemeden önce 16 modelimiz vardı. Kol altlarında biraz dökümlü dursun diye birer model daha ekledik. 18 model ile artık örgümüze devam edeceğiz.
Örgünün uzunluğunu tercihinize göre veya yapacağınız bebeğin büyüklüğüne göre değişebilmekte. Bir sırada fıstık modelleri yapıyoruz. Aralarda V şekilleri yerleştiriyoruz. İkinci sıralarda da sadece ikişer zincirden oluşan sık iğneler çalışması yapıyoruz. Bu iki sıranın tekrarıyla örgümüzün yüksekliğini istediğimiz ölçüye kadar tamamlayalım gelelim. Yeleğin gövde yüksekliğini benim için gerekli olan yüksekliğe kadar ördüm arkadaşlar. Bakın kol altından itibaren 2, 4, 6, 8, 10 sıra fıstık modeli uyguladım. Etek ucundayız. Etek ucunda yine fıstık modelleri yapacağız ama bu fıstık modellerini dilim dilim durutacağız. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk bakın ilmek üzerine trabzanı yapıyorum. İlk fıstık modelini bu boşluğa yapıyoruz arkadaşlar. İki zincir çekiyorum. Bir, iki zincir tekrar. Bakın üç fıstık modelini yaptım. Bir, iki zincir çekiyorum. Bu yapmış olduğum fıstık modelini burada bulunan bu sık iğnenin üzerine tutturuyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Takip eden modeli yapmak üzere buradaki boşluğa yine fıstık modellerini yapıyoruz. Bir, iki zincir arada. Bir, iki. Yeleğin örgüsünde uyguladığımız fıstık modellerine devam ediyoruz. Sadece bakın bu sık iğnenin üzerine daha önceden trabzanlar yapıyorduk. Burada sık iğne olarak yapıyoruz. Bakın bu şekilde. Böyle yaptığımız zaman bakın bu dilim dilim duruyor. Bunu sağlamak amaçlı sık iğnenin üzerine sık iğne olarak batacağız. Bu sırayı bu şekilde devam ettirelim. Diğer uca kadar bakın bu uca kadar aynı şekilde devam ederek örgümüzü bitirelim. Bakın etek ucundan tamamen bir sıra dilimli modeli uyguladım. Burada ipi kesiyorum. Diğer tarafta kaldım. Ön pat çalışması yapacağız. Ön pat çalışmasını buradan başlayacağız düzgün gelmesi için. Burada ipimi kesiyorum. Ön pat çalışmasını yapmak üzere diğer uç noktasına geçiyorum bakın. Buradan bu bakın başlamıştık dilim modellerini yapmaya. Oradan bir ilmek oluşturuyorum. Bir zincir çektim bakın. Aynı noktaya sık iğne batıyorum. Uç bölümde tamamen sık iğneler uygulayalım. Bu şekilde bakın trabzanlara ikişer tane, aralara birer tane olmak üzere bu sırayı sık iğneler yapacağız arkadaşlar. Bakın buraya kadar gelelim. Burada robada düğme biliti için yer belirleyeceğiz. Oraya kadar bir sıra sık iğneyi tamamlayalım. Bakın bu şekilde sık iğne yapıyorum. Ön patta bakın bir sıra sık iğneyi buraya kadar geldim. Roba başlangıcındayım. Roba başlangıcına bir birit yapacağız arkadaşlar. Bir tanesinde bu bitimine yapalım. Birit yapabilmek için 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Aynı ilmek üzerine tekrar sık iğne olarak bu çekmiş olduğum 5 zinciri tutturuyorum. Bu çekmiş olduğum 5 zincir benim buraya dikecek olduğum düğmenin büyüklüğüne göre. Siz nasıl düğme dikecekseniz ona göre bu zincir sayısını daha çok çekebilirsiniz. Takip edenleri sık iğne olarak devam ediyorum. Her ilmeğe batarak yakanın başlangıcına kadar gidelim.
Bakın buraya geldim. Burada tekrar bir birit yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa bakın ilmek üzerine tekrar sık iğne olarak yapıyorum. Burada bir sık iğne yaptım. Ön patları bitirdik. Boyunun çevresine dönüyoruz. Bakın boyunun çevresinde de bir sıra sık iğne yapalım. Bu şekilde gördüğüm her ilmeğe birer defa batarak sık iğnelere devam ediyorum. Bakın bu ön patı bitirdik. Boyunun çevresinde bir sıra sık iğne yapalım. Diğer ön patta da aynı şekilde sık iğne yapalım. Oraya düğme biriti yapmayacağız. Düz sık iğneler yapacağız arkadaşlar. Diğer ön patta da sık iğneleri tamamladım. Burada bir zincir çekip sağlamlaştırıyorum. İpi burada kesiyorum. Bakın böylece bitirmiş olduk. Bu ipi de iğne yardımıyla iç taraftan geçirebiliriz veya tığ yardımıyla. Bu şekilde 2 tane de düğme diktim. Bakın tam biritlerin karşısına gelecek olan yere. Böylece bitirmiş olduk arkadaşlar bakın. Çok tatlı, çok şirin bir yelek yaptık. Görmekte olduğunuz gibi çok güzel oldu. Yeleğimizin bitmiş haliyle size ölçülerini vermek istiyorum. Bakın kol altından enini ölçüyorum. 26 santim. Bakın topluyor model arkadaşlar. Bu şekilde 26 santim. Kol altından yüksekliğini ölçüyorum. 19 santim. Tam boyunu ölçüyorum. 30 santim. 31 santim bakın. Bu da benim yapacağım ölçü için yeterli bir ölçü oldu. Bakın kol ucunda herhangi bir işlem yapmadım. Zaten dilimli modelde kaldı. Bu şekilde bırakıyorum dilimli olarak. Böylece bir örgü anlatımımızın daha sonuna gelmiş olduk. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. İnşallah sizlerle yeniden yeni örgülerde buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.